Akrepler, yükselen burcu akrep olan sevgili dostlar, 2024 yılı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Bu yayın Mart ve Aralık, yani yıl sonuna kadar olan süreç için sizlere hazırlıyorum. Ve öncelikle lütfen yükselen burcunuza, sonra öz burcunuz, ay burcunuz ve eğer haritanızda birçok gezegeniniz Akrep burcundaysa bu yayını yine izleyebilirsiniz. Evet sevgili akrepler, artık tutulmalar bitti. Akrep boğa aksında sizi rahat bıraktılar. Özellikle mesleki konuda, ilişkiler konusunda, hatta aile içi konularda yorucu bir geçmiş zaman, 4 yıl diyebiliriz hatta buna, geçirmiş olabilirsiniz. Özellikle kariyerle ilgili konular için bunu söyleyebilirim. Şimdi hemen Jüpiter, bizim şans gezegenimizle başlayacağım. 26 Mayıs'a kadar Boğa burcunda ilerliyor. Tam karşıt evinizde ve ilişkiler konusunda, evlilik ya da ortaklık gibi konular için de geçerli. Çok özel günler yaşatabilir. Özellikle Mayıs dönemi, Nisan ve Mayıs diyelim. Burada sürpriz gelişmeler getirebilir. Mesela uzun zamandır çabalamaya çalıştığınız bir iş, bir ortak işi imzalama, yeni bir proje oluşturma gibi gündemler getirebilir. Doğum haritanız etki alıyorsa tabii ki. Diğer yandan evlilikler, işte diğer mesela partner, hayat arkadaşı gibi konularda da fırsatlar getirebilir size. Bu anlamda tam karşınızdan geçtiği için Jüpiter tabii ki burada bu alanları, ilişkiler konusunu çok daha rahat yönetmenizi sağlayacak. Ve 26 Mayıs'tan itibaren şans gezegenimiz Jüpiter artık İkizler Burcu'na geçecek. Yılın sonuna kadar da İkizler Burcu'nda ve sizin parasal konularınız adına çalışmaya başlayacak. Mesela borçları ödeme, yapılandırma, işte böyle vergiler, devlet dairesiyle, resmi kurumlarla, hacizli işlerle vesaire gibi konularınız varsa ya da olduysa burada gerçekten bir kolaylık, bir rahatlama getirir. Hatta yıl boyunca parasal sıkıntıları çok daha rahat atlatmanızı sağlayacak. Bu arada bu transit aslında 2025'in Haziran'a kadar sürecek ama nispeten de olsa sizi burada rahatlatabilir. Mesela gayrimenkul, toprakla ilgili konularda bunlar gerçekleşebilir. Mesleki anlamdaki yatırımlarınız, burada kazançlarınızı belki biraz daha yatırıma döndürebilirsiniz gibi doğum haritanızın aldığı etkiye göre bu ayrıntılar değişecektir. Evet, gelelim bizim tutulmalarımıza. Yılı belirleyen, hayatımızda en fazla nerede enerji akışı olacak, neler değişecek diye baktığımız alan burası. Düğümler neredeyse, tutulmalarımız o alanda. Şimdi yılın ilk tutulması, bu da 25 Mart'ta 5 derece Terazi burcunda ve doğum haritanız eğer etki alıyorsa biraz arka plan enerjileri çalıştıracak. Bu ne demek? Çok önemli bir konunun aydınlığa çıkması olarak düşünebilirsiniz. Mesela diyelim ki geçmiş zaman kullanacağım. Bu bir, çünkü geçmişi ilgilendiren bir tutulma olacak. Diyelim iş arkadaşınızla, sevdiğiniz birisiyle, önceden birlikte bir şeyler yaptığınız birileri vesaire olabilir. O konularla ilgili bir ortaya çıkmayan konular aydınlanabilir. Arka plan dediğimiz budur. Bilmediğimiz şeyleri öğrenebiliriz, duyabiliriz. Mesela bunlar işle ilgili olabileceğini düşünüyorum ben daha çok. İş ilişkileri, iş ortaklıkları, dediğim gibi ekip veya işte takım arkadaşları ile ilgili olabilme olasılığı var ya da böyle size kardeş gibi yakın hissettiğiniz kişilerden de gelebilir. Hemen 8 Nisan'da bir tutulmamız daha var ama bu bir güneş tutulması. 19 derece Koç burcunda ve oradan kuzey düğümde geçtiği için aslında bir bakıma şanslı bir tutulma. İşte ben akreplere burada mesela iş müjdesi veririm. İşle ilgili sıkıntısı olan, ekiple ilgili sıkıntısı olan veya belki işini büyütmek isteyen olabilir. Bu alanlarda çok güçlü bir enerji ve yıl boyunca da etkili olacak. İşle ilgili gerçekten güzel fırsatlar, yeni başlangıçlar gelme zamanı olabilme olasılığı çok çok yüksek. Evet sevgili akrep burçları, ve burada şunu da söylemek istiyorum. O dönemde hemen bir de 12. evinizde tabii tutum olacağı için mesela bir takım durumları yönetmek belki biraz zor olabilir ama
Bazı alışkanlıklarınızı bırakmanız gerekiyor da olabilir. Mesela işte zararlı alışkanlıklar diyelim. Sağlığınıza çok önem vermiyorsunuz, onu söyleyebiliriz diyelim ki. Yani klasik değil de rutinin dışında bir yaşam planı da hazırlatabilir bu. Sağlığınız için, fiziksel görüntünüz için, yaşam kalitesini arttırmak için burada bir bırakma konusu söz konusu olacak. Ama hayatınıza özellikle iş ve sağlıkla ilgili konulara güzel etkileri olacağını söyleyebilirim. Yakın çevreniz evcil hayvan alacak bu arada birçok akrep burcu, işte kedi, köpek, kuş, artık neye müsaitseniz bu şekilde çalışacak efendim. Evet, tutulmalar devam ediyor. Yılın sonunda 2 tane daha tutulmamız var. Bir tanesi 18 Eylül. Bakın 18 Eylül'deki tutulma bu arada Balık burcunda olacak. Birçok akrebe finans konusunda, çocuklar konusunda, yaratıcılık konusunda çok iyi gelecek çünkü su elementinde. 18 Eylül tutulması da aslında bir şeyleri değiştirebilir. Mesela uzun süredir çocuğunuzun diyelim ki eğitimiyle ilgili bir şeye emek verdiniz. İşte yurt dışında okumasını istiyorsunuz mesela. Buradan güzel bir gelişme çıkar ya da uzun zamandan beri çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Bu böyle bir fırsat da verecek akrep burçlarına. Bir bebek müjdesi mesela %90 getirir doğum haritasına bağlı olarak. Yani bu Eylül tutulması bazı şeyleri değiştirecek, bir tamamlanma getirecek, hayatınıza güzel bir enerji katıyor. Diğer yandan finanstır, borsadır, diğer para piyasaları, işte altın, döviz vesaire, bu alanları da etkileyen, hatta belki de burada işte bilmiyorum 5 sene önce diyelim ki bir kağıt aldınız, bunun değerlenerek paraya dönmesi gibi de düşünebilirsiniz. Ve yılın son güneş tutulması efendim 2 Ekim'de yine Terazi burcunda. Bu sefer 10 derece Terazi burcunda, gerçekten akrepler inanılmaz bir içsel aydınlanma yoluna doğru gidecekler. Yaşa göre, doğum tarihine göre bunların etkileri değişiklik gösterecektir. Kimisi biraz daha ilahi konulara, spiritüel konulara ilerleyebilir. Oralara evrilebilirsiniz. Bazı bilinmeyen şeylere böyle merakınız daha çok artabilir. İbadet gibi, dua etmek ya da böyle bir takım medite olmak üzere yapılacak çalışmalar içinde size feyz verecek bir süreç olacak. Biraz böyle içine dönmek, kendi benliğinle, ruhunla ilgilenmek için çok iyidir gerçekten. Hayatı şöyle biraz da arka plandan gözlemlemek gibi yine düşünebilirsiniz. Evet sevgili akrep burçları, tutulmaların etkileri bu şekilde. Yine doğum haritanızın genel dağılımıyla tabii bunlar farklılık gösterebilir. Ve bizim için en önemlilerinden bir tanesi de yıl içinde Satürn'ün transiti. Bu yıl Satürn Balık burcunda ilerliyor. Geçen yıldan beri 2026'ya kadar burada zaten ilerleyecek ama derece olarak mesela bu yıl en fazla 19 dereceye kadar, yıl sonuna kadar ilerleyecek. Şimdi akrep burçlarına burada desteği çok büyük. Şimdi Satürn neydi? Sorumluluktu. Sorumluluk almaktı. Ve hayatın biraz hani kahrını çekmek, mücadele etmek anlamında da çalışacaktır. O yüzden yine aynı şeyi söylüyorum. Özellikle 18 Eylül'de sorumluluk demek ne demek? Birinin sorumluluğunu almak. Mesela bir ilişkiye başlarsın. Bir flört hayatın oluşabilir. Diğer yandan çocuklarla ilgili konularda sorumluluk almak. Bu bir çocuk sahibi olmak. Mesela burada güçleniyor değil mi? Torun sahibi olmak ya da onların başarıları, onların hayatlarındaki genel durumları. Buralar çalışıyor ve inanılmaz bir yaratıcı enerji aktif oluyor. Satürn burada sorumlulukları aldırıyor size. Size de desteği var hani su elementinde. Aynı zamanda seyahatlerle ilgili, uzun yolculuklarla ilgili de önemli bir dönem getirebilir. 19 derece ve sonrası belki daha güçlü olacaktır. Ama genel olarak sosyal çevreniz, aşk hayatınız vesaire gibi konularda, yani bu alanlarda bence önemli gelişmeler, hatta sosyal hayatınızdan bazı eksiltmeler de siz de yaşayabilirsiniz. Partner, aşk, ilişkilerde de bir takım değişimler getirebilir. Bir takım sorumluluklardan vazgeçirebilir bu arada. Bunu da söyleyebiliriz.
Evet sevgili akrep burçları, yıl boyunca sizin yönetici gezegeniniz Mars'ın genel olarak size getirecektir. Yani yılın sonuna kadar olan süreç ise mesela en çok gündeminizde olacak konular yine başta zaten çocuklar, aşk, parasal ama piyasalarla ilgili konular. Diğer yönde en çok sizin hayatınızda yer tutacak konu iş hayatınız çalışanlar için. Sağlıkla ilgili yapılanmalar, yenilikler ve tabii ki biraz önce bahsettim, ilişkiler çok gündeminizde olacak. Onun sonrasında paylaşılan kaynaklar, ortaklı paralar, finansla ilgili biraz önce bahsettiğim banka vesaire gibi konular ve yılın sonuna doğru geldiğimizde ise burası çok önemli. 7 Aralık'ta Mars Aslan Burcu'nda sizin kariyer evinizde retro yapmaya başlayacak ve 2025'in Mart'ına kadar retro burada. Ve orada 5 dereceden gerileyecek ve sizin mesela eğitim, öğrenim, uzak yerde diyelim yurt dışında yaşıyorsunuz veya yurt dışına gideceksiniz veya ticari konular en çok aslında yılın sonundan sonra buralar çalışmaya başlayacak. Yani dışsal konular sizi çok ilgilendirecek. Bu da ne demek? Çok hareketli bir yıl geçireceksiniz sevgili akrep burçları. Önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Parasal konularda rahatlıyorsunuz ama hayatınıza yeni renkler, yeni enerjiler, yeni heyecanlar da gelecek. Çocuklarıyla ilgili konular için özellikle ya da çocuklarla ilgili konular bilhassa ekstra da gündeminizde olacak efendim. Evet, doğum haritanızın aldığı etkilerle bunlar ölçülür. Ben genel yorumları size aktarmaya çalıştım. Özellikle tutulma zamanlarını, tutulma dönemlerini iyi takip edin. Hatta biliyorsanız şöyle bir haritanıza bakın ki neler olabileceğini önceden tahmin etmeye çalışın sevgili dostlar. Mutlu bir yıl diliyorum. İzlediğiniz için de teşekkürler. Hoşça kalın.